Şu an bu videoyu izlerken ciğerlerinize çektiğiniz o derin nefesin içinde ne olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Odada süzülen sıradan bir toz zerresi, pencereden sızan masum bir güneş ışığının altında dans ederken aslında insanlığın bir sonraki büyük sınavını taşıyor olabilir. Muhtemelen bunu hiç fark etmediniz ama evinizde, bodrum katınızda ya da sadece hafta sonu yürüdüğünüz o huzurlu orman patikasında doğa sessizce bir zar atıyor. Ve işin korkunç tarafı, doğanın kazanmak için sadece bir kez doğru sayıyı tutturması yeterli. Biz ise her gün, her saniye o zarın kendi lehimize düşmesini umarak yaşıyoruz. İnsanlık olarak görünmez bir düşmanla kalabalık bir odada gözlerimiz bağlı şekilde dans ediyoruz ve bu düşmanın adı hantavirüs. Şimdi arkanıza yaslanın ve bir an için düşünün. Eğer bir sonraki küresel kriz laboratuvarlardan ya da kalabalık şehirlerden değil de insanlığın binlerce yıldır birlikte yaşadığı en eski komşularından, yani küçük bir tarla faresinin nefesinden çıkarsa ne yaparız? Hantavirüs, modern tıbbın karanlık köşelerinde fısıldanan, tırnak kemirten bir hikayedir. Onu diğer popüler virüslerden ayıran en büyük fark, onunla enfekte olduğunuzda vücudunuzun bir savaş alanına dönmesi ve bu savaşın galibinin neredeyse hiçbir zaman siz olmamanızdır. Bilim insanları bu virüsü incelerken genellikle derin bir saygı ve gizli bir korku duyarlar. Çünkü hantavirüs hücrelerinize girdiğinde onları sadece ele geçirmez. Bağışıklık sisteminizi size karşı bir silaha dönüştürür. Kendi savunma mekanizmanız akciğerlerinizi sıvı ile doldurmaya başlar. Kendi içinizde boğulursunuz. Kulağa bir korku filmi senaryosu gibi geliyor, değil mi? Ama bu tamamen gerçek. Üstelik bu virüs havada asılı kalan görünmez bir toz bulutu gibi yayılıyor. Kurumuş bir fare dışkısının üzerinden geçen hafif bir rüzgar o virüsü kilometrelerce uzağa taşıyabilir ve siz sadece oradan geçerken hiçbir şeyden habersiz o havayı solursunuz. İşte biyolojik bir saatli bomba tam olarak böyle çalışır. Peki neden şu an bir hantavirüs pandemisi yaşamıyoruz? Cevap, evrimin ve ekolojinin muazzam dengesinde saklı. Bu virüs, kemirgenlerle milyonlarca yıldır süren bir ortak yaşam anlaşması imzalamış durumda. Fareler bu virüsü taşır, onunla yaşar ama hastalanmazlar. Virüs, onların bedenini mükemmel bir sığınak olarak kullanır. Bizimle temas ettiklerinde ise işler çığırından çıkar. Ancak buradaki en büyük şansımız, virüsün şu anki formunun insandan insana kolayca geçemiyor oluşuydu. En azından biz öyle sanıyorduk. Şimdi zihninizi büyük bir perspektif kırılmasına hazırlayın. Çünkü bu durum her şeyi değiştiriyor. Bilim insanları yakın zamanda Güney Amerika'nın derinliklerinde tam olarak bu kuralı yıkan yeni bir suç keşfettiler. Andes virüsü adı verilen bu hantavirüs türü sadece farelerden insanlara geçmekle kalmıyor. İnsanlardan diğer insanlara da tıpkı sıradan bir grip gibi solunum yoluyla bulaşabiliyor. Bu, biyoloji dünyasında kırmızı alarm demektir. Doğanın derinliklerinde uyuyan bir dev parmaklıkları kırmaya başladı. Bir an için bu durumun küresel ölçekte ne anlama geldiğini hayal edin. İnsandan insana bulaşabilen ve ölüm oranı %40'ları bulan bir virüsün modern dünyanın kılcal damarları olan uçak rotalarına, metrolara ve devasa alışveriş merkezlerine sızdığını düşünün. Bu, insanlık tarihinin gördüğü hiçbir salgına benzemezdi. %40 ölüm oranı, virüsle karşılaşan her 10 kişiden 4'ünün hayatını kaybetmesi demektir. Bu oran, yakın geçmişte dünyayı eve kapatan salgınların kat-be-kat ötesinde adeta bir orta çağ kabusudur. Küreselleşen dünyamız, virüsler için bulunmaz bir otobandır. New York'taki bir metro istasyonunda nefes alan bir insanla, Tokyo'daki bir iş merkezinde oturan bir diğer insan arasındaki mesafe aslında sadece birkaç saatlik bir uçuş kadardır. Hantavirüsün bu yeni varyantı, insanlığın bu aşırı kırılgan ağını bir kez yakalarsa, modern medeniyetin ne kadar hızlı felç olabileceğini hayal etmek bile ürkütücü.
Varoluşsal bir açıdan bakarsak, bizler kendimizi bu gezegenin efendileri olarak görme yanılgısına sıkça düşüyoruz. Devasa gökdelenler inşa ediyor, yapay zekalar geliştiriyor, uzayın derinliklerine araçlar gönderiyoruz. Ancak doğanın gözünde bizler sadece protein zincirlerinden ve genetik kodlardan oluşan yürüyen birer konakçıyız. Milyarlarca yıllık evrimsel süreçte virüsler bizden çok daha önce buradaydı ve muhtemelen bizden çok sonra da burada olacaklar. Onlar yaşamın en saf, en acımasız ve en minimalist formudur. Hantavirüsün hikayesi bize evrendeki ve bu gezegendeki yerimizi, ne kadar küçük ve savunmasız olduğumuzu hatırlatan sert bir tokat gibidir. Biz gökyüzüne bakıp yeni dünyalar hayal ederken, ayaklarımızın altındaki toprağın içinde, bir farenin yuvasında tüm geleceğimizi tek bir mutasyonla silebilecek bir güç sessizce evrimleşmeye devam ediyor. Peki yeni bir pandemi kapıda mı? Bilim dünyasının bu soruya verdiği cevap ne yazık ki kesin bir hayır değil. İklim krizi, ormanların yok edilmesi ve insanların doğanın bakir alanlarına her geçen gün daha fazla müdahale etmesi, bu virüsü taşıyan canlılarla olan temasımızı hiç olmadığı kadar artırıyor. Doğa, yaşam alanları daraldıkça kendi mikroplarını bizim dünyamıza doğru itiyor. Bu adeta bir barut fıçısının yanında ateşle oynamaya benziyor. Kıvılcımın ne zaman çakacağını bilmiyoruz ama fıçının orada olduğunu, içinin tamamen dolu olduğunu çok iyi biliyoruz. Hantavirüs yolcuları, yani o küçük kemirgenler aslında doğanın bize gönderdiği sessiz elçiler. Onların taşıdığı bu yük, insanlığın bilimle, dayanışmayla ve doğaya karşı takınacağı saygıyla nasıl bir sınav vereceğini belirleyecek. Gerçeklik algımızı sarsan şey de tam olarak bu. En büyük tehditler her zaman en büyük gürültüyle gelmez, bazen sadece görünmez bir toz zerresinin içinde usulca ciğerlerinize dolar. Bu derin ve ürpertici yolculuğun sonuna gelirken, dünyaya ve etrafınızdaki her bir nefese artık biraz daha farklı bir gözle bakacağınızı umuyorum. Çünkü bilmek, korunmanın ve hayatta kalmanın ilk adımıdır. Doğanın gizemlerini ve bilimin bu görünmez düşmanlara karşı verdiği devasa savaşı birlikte keşfetmeye devam etmek için videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda evrenin ve yaşamın sınırlarında, bilinenin hemen ötesindeki o karanlık odalara ışık tutmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, merakla kalın ve unutmayın, evren bizim fark ettiğimizden çok daha büyük ve çok daha gizemli.